Selamlar, ben Rainbow. Her zamanki gibi yeni bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi haritaları tanıtacaktık, biliyorsunuz bunlardan size bahsetmiştim. Şu an sıradaki haritamız Hudut. İngilizce Border diye geçer, Hudut diye geçer. Her türlü aklınızda kalması gereken bir harita çünkü çok seveceksiniz. Belli bir süre sonra Hudut gelsin diye bekleyeceksiniz yani oyunlarda. Çünkü hem oynaması zevkli bir harita, saldırması zevkli, savunması zevkli. Her türlü keyif alacaksınız yani bu haritadan. Niye ben Mira aldım diye soracak olursanız da, bu arada oyunun sesleri umarım çok yüksek değildir ya. Şöyle biraz kısmak istiyorum. Bir saniye sizi bekleteceğim. O riski almak istemiyorum çok fazla. Çok yüksek olursa sonuçta bir rehber çekiyoruz. Onun önüne geçer. Eşit gibi benim mikrofonun sesiyle, çok bir fark yok gibi. Şimdi neden Mira aldın diye soracak olursanız, ilk site'ımızda yani en üst katta Kat2'de sadece bir tane site var, o da burası. Kat2'de Mira ile yapabileceğiniz çok efsane, harika bir taktik var. Hem bir takım arkadaşınız acayip bir şekilde görüşe sahip oluyor, hem de siz oluyorsunuz. Oyunun sesi çok yüksek değildi mi ya? Ben kendimde biraz kısayım. Oyunun sesi çok yüksek. Böyle biraz daha desibel kısacağım. Sanki bir arttırmışım oyunun sesini. Neden bilmiyorum. Neyse, geçelim. Şimdi zaten hemen Mira'nın camını kurdum. Görmüş olduğunuz üzere. Bir bombamız burada. Bir bombamız da burada. Şimdi düşman nereden gelecek diye soracaksınız ilk başta. Hemen onu göstereyim. Düşman ya şurada doğacak, ya şu tarafta doğacak, şu arkada. Bu arada bir tane kamerayı gördünüz bile. Şurada bir tane kameramız var. Ondan sonracığıma şurada bir tane kameramız var, görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bir de arka tarafına da gidelim. Hemen oradan da düşmanın nereden geleceğini söyleyeyim size. Ardından göstermeye devam edeyim. Şu Mira'nın camından fırlayan tahtalar buraya gelmiş, onu fark ettiniz mi? Aynen. Ta buraya kadar gelmiş yani, şaka gibi. Bir tane burada kameramız var ve diğerleri de şu taraftan doğacaklar. Ya buradan doğuyorlar ya da arkadaki iki gösterdiğim yerden doğuyorlar. Ve bol bol kameramız var. Şurada da bir kameramız var, görmüş olduğunuz üzere. Doğduğunuzda bu kameraları kırmanız şart. Direkt, çünkü sizin ne olduğunuzu, nereden geldiğinizi falan öğreniyorlar ve direkt üstünlüğü ele geçiriyorlar. Şimdi hızlıca başlayalım. Mira camını kurduk buraya. Bu ne işe yarayacak diye soracak olacaksanız, dediğim gibi o tarafta doğacakları bir kısım insan ve buradaki merdivenden buraya gelebilirler. Buraya gelmeleri durumunda sizin önceden infoyu almanızı, takımı yönlendirmenizi sağlayacak. Mesela 5 kişi birden buraya gelmişse, takıma diyeceksiniz ki olduğunuz gibi gelin, desteğe ihtiyacım var. Ya da 2-3 kişi geldiyse 2 kişi burada var, haberiniz olsun. Diğer taraflarda ona göre az olacak anlamında. Şimdi bir diğer durum ise, şu camdan çıktığınız zaman gördüğünüz gibi burada değişik bir platformumuz var. Bu platforma şuradan falan ip atılıyor. Sadece şu taraftan falan ip atılabiliyor. Buraya iple gelebiliyorlar. Mesela osayla falan gelinebilir. Osa cam koyabilirse bile, Osa cam koyduğunda dahi avantajlı olmuyor. Çünkü yukarıda görmüş olduğunuz gibi dikenli tel var. Ve yukarıya ip atamıyorsunuz arkadaşlar. İp atamadığınız zaman da ne oluyor? Osa cam koysa bile üst taraftan pikleyemiyor. Hiçbir şekilde kimseye zarar veremiyor. Ne olur? Bir Montaigne alır. Buraya gelir Montaigne. Arkasında birisi olur. Birisi böyle arkasına dönürse ya da şuradaki kapıya doğru döndüyse çekilip vurabilir başkası. Belki. Hani bir tane öyle bir taktik üretilebilir. Onun dışında çok fazla üretilecek taktik yok. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. O camı kırıp ardından bir sniperla falan bu tarafa geçip işte bir drone atıp oraya bakabilirsiniz. Ve orada birisini gafil avlayacağınız zaman şöyle çıkıp vurabilirsiniz. Bu tarz bir taktik güdülebilir. Onun dışında şuradaki camı göstereceğim size. Tabi site gidelim. Önce bu site'i göstereyim, ardından diğer site'i göstereyim. Aynı şekilde buradan saldıran taraf şu şekilde pikleyeceği için
savunma konusunda Mira'nın camı bir tık avantajlı oluyor. Çünkü şöyle bakıyor olsaydınız, şu şekilde bakıyor olsaydınız sizi vurma ihtimalleri var ama sonuçta siz vuramıyorsunuz. Tekrar söylüyorum, Mira camının sonuçta arkasından vuramayacaksınız. Herhangi bir şekilde arkasından vurabileceğiniz bir duvarınız da yok. Ama şöyle bir taktik yapabiliyorsunuz buradayken. Şuraya çıkıyorsunuz. Öncelikle çıkacağımız yer şuradan gelip masanın üstüne çıkmak, tamam mı? Ardından şöyle geliyorsunuz. Hop, düştük. Burada dikkatli olmanız lazım tabii bir tık. Şuradan mı gelsek? Yok. Yapamadık ya. Tam çıkıyor. Düşüyorum yere. Düşmeden önce zıplamam lazım. Tamam, space'e spam yapıyorum. Bir saniye. Yapamadım. Heh. Allah, düştük gene. Heh, bu sefer oldu. Şu şekilde üstünden kayarak geldim bu arada. Ben şunu tekrar göstereyim. İleriye spam yaparak direkt çıkabiliyorsunuz. Space'te çıkmaya uğraşmayın. İleriye spam yaparak çıkıyorsunuz. Ardından şu şekilde burada üstünlüğü ele geçiriyorsunuz. Burada ayağa da kalkabiliyorsunuz, eğilebiliyorsunuz, yatabiliyorsunuz. Şuradan bir rakip gelmediği sürece veya şuradan şu şekilde piklemedikleri sürece siz aşırı avantajlısınız. Neden diye soracaksanız burada bir Mira camı var. Buradan gelecek rakibi biliyorsunuz. Buradan gelecek rakibi an be an Mira şu şekilde pinkleyebilir. Şu şekilde pinkleyebilir. Şuraya geldi. İçeri giriyor, vur dediği anda siz zaten göreceğiniz için tık 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 ateş edeceksiniz ve rakibi öldürmüş olacaksınız. Bu şekilde bir taktik uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu duvarın üstüne çıkılıyor, buradaki dolabın üstüne. Ben bile defalarca ölmüşümdür o dolabın üstünden gönül rahatlığıyla. Kullanabilirsiniz, güzel bir taktik. Onun dışında bu tarafta yapacağınız çok bir şey yok aslında. Sadece şu duvarı reinforce'layacaksınız yine arka tarafından, site'in içinden ki buradan şu taraftan gelebiliyor rakip. Şuradan geliyor, onu da göstereyim. Şu şekilde açalım. Bu hattı kullanıyor rakip. Neden bu hattı diye kullanıyor diye soracak olursanız, B'ye de gidiş şuradan şöyle gidilebiliyor. Hem B'ye gelebiliyorlar hem buradan A'ya doğru gidebiliyorlar. Bu iki taraftan da kullanılan bir koridor. O açıdan buradan da rakip gelme ihtimali var. Buradan gelecek rakip de tabii ki çok kontrollü gelecek ve buradaki duvarlardan herhangi bir şeyse, reinforce'suzsa rahatlıkla içeri girmeyi başaracak. Siz nasıl engelleyebilirsiniz? Siz buralarda pusabilirsiniz. Ondan sonra adamın geleceği yeri ya şu ya şu. Bunu biliyorsunuz. O yüzden şuralarda pusap ses dinleyebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Başka yerlere, rakibin beklemeyeceği yerlere pusmanız lazım. Mesela şurada bekleyecek birisini çok fazla rakip beklemeyecektir. Ses duyduğunuzda şu şekilde çıkıp direkt vurabilirsiniz. Çünkü adamın fokusu genelde site'ın olduğu tarafta olacak. Şuradan bir adam çıkmasına karşı. Örneğin şu hizaya geldiği zaman şöyle baksa da sizi göremeyecek ama biraz daha yürüdüğü anda sol tarafa dikkat etmek zorunda, sağ tarafa dikkat etmek zorunda. Aynı zamanda ta şuraya dikkat etmek istemeyecektir. Buradan rahatlıkla rakibi vurabileceksiniz. Tabii ki bir kez vurdunuz öyle, ikinci kez tekrar aynı taktiği denemeyin. Aynı taktiği denerseniz bu sefer rakip yemeyecektir onu. Aynı kişi gelirse yani karşınızdan. Onun dışında buraya Alibi'nin şeyini çok güzel atabiliyorsunuz. Şu şekilde durup Alibi'nin klonunu tam şuraya attığınız zaman hem Alibi'nin alttan şeyi gözükmüyor, altındaki zımbırtı gözükmüyor. Vuramıyorlar uzakta olduğu zaman. Şu şekilde duruyor, düşünsenize. Hem de göremedikleri için gerçek sanıp ateş etme şansları, ihtimalleri var. Bir de şuraya da bir tane koyup üstüne bir de şuraya gidip sağ tıka basılı tutarsanız eğer, rakip hepsini klon zannedebilir ve siz vurabilirsiniz rakibi. Ya da siz burada sağlam durursunuz, iki tarafa klon koyarsınız, siz rakibi yine vurabilirsiniz. Tabi Alibi ile beklerken klon taklidi yapacaksanız eğer şu şekilde beklemeyin. Bu şekilde beklediğiniz zaman gördüğünüz gibi silahını kaldırıp indiriyor, nefes alıp verme animasyonu yapıyor. Şu şekilde beklerseniz rakip sizi Alibi'nin klonu zannetme ihtimali var. Tabii ki rakibin tecrübesine göre değişir bu iş. O konuda dikkatli olun derim eğer bu taktiği deneyecek olursanız.
Sonracıma gene buraları reinforceladınız. Şu duvarı reinforcelamanıza çok bir gerek yok aslında. Bu duvara reinforce bence fazla harcamayın, gerek yok. Hem B ile A'nın arasında hem zaten buradan bir rakip girdiği zaman yeterince açık veriyor. O yüzden reinforce'a gerek yok. Onun dışında bu site'ı tutmakla ilgili birkaç bilgi vermiş oldum size. Ardından bu site'a dönüş yapalım. Bu site'ı çok seviyorum, bu tarafını yani site'ın. Şu şekilde. Daha önce göstermiştim, oradan bu camı da göstereceğim diye. Bu camda burayı gösteriyor. Ve bu camdan birisi gelmeye çalıştığı zaman çok bir dar açısı var. Çok bir şey göremiyor. İple içeriye atlamazlar kolay kolay. Ama atlarlarsa dikkatli olun. Hani direkt vurmanız lazım. Çok fazla boş bırakmayın o tarafı da. Kadir Şakıcı beni davet etti. Teşekkür ediyoruz ona. Oyundan sonra konuşuruz onunla. Ama şu an rehber çekiyoruz. Evet. Onun dışında şu kısım güzel bir yer. Şu şekilde tabii dışarıdan gelip göstereyim. Daha önce demiştim şu taraftan gelecek rakipler diye. Kameraların yerlerini de gösterdim buradaki. Orada ve orada şeklinde. Şimdi şuradan gelecek bir rakip şu şekilde buraya gelip ip atıp buraya çıkıyorlar. İlk iş. Ve şu oda. Bu odanın kontrolünü siz alırsanız sizin için daha iyi olur. Geleceğiniz için. Ama almasanız da olur, hiç sorun değil. Şu şekilde falan beklediğiniz zaman mesela bu camı biri kırmayı denediği anda vurabilirsiniz. Neden bu camdan bahsediyoruz? Neden buradan bahsediyoruz? Çünkü bu balkona gelen bir rakip, bu koridora gelen bir rakip buraya doğru gelmeden önce şuranın kontrolünü almak isteyecek. Buranın kontrolünü almazsa eğer hemen onun da bilgisini verelim. Şu şekilde. Tabii ben C4 ile patlattım şu an. Siz granade ile patlatırsınız. Ondan sonracığıma bir pompalıyla patlatırsınız. Ya da bir yumruk atarak ufak bir delik açarsınız. Ve sadece kapıyı görecek kadar ufak bir delik açabilirsiniz falan. Buradaki taktik değişir. Ben C4 ile patlattım ama normal bir oyunda C4 ile patlatmam. Onu söyleyeyim. Sadece göstermek için gönül rahatlığıyla. Hani açık açık göstereyim diye size. Patlatmak istedim. Böyle bu şekilde birisi bekliyor olabilir. Ufak bir delik açıp. Ya da şu tarafa doğru bir delik açıp bekliyor olabilir. O yüzden buranın kontrolünü saldıranlar da almak isteyecek. Savunanlar da buranın kontrolünü almak isteyecek. Açıkçası buranın kontrolü oyun kazandırabilecek kadar önemli. Onu söyleyeyim öncelikle. Ardından peki biz burayı nasıl savunacağız? Bir kere burayı gösterdik. Buradan savunmayı gösterdik. İşte şu kapıya sokmuyoruz. Burayı da elektrik ve reinforce'la güzelce savunursak, patlatmazlarsa içeride çeşitli yerlerde bekleyebilirsiniz. Mesela şuranın arkasında beklemek güzel bir taktik. Bu kapıdan gelecek ya da reinforce patladıysa reinforce'dan gelecek rakibe karşı pikleyebiliyorsunuz. Ama yine de avantajlı değilsiniz. Çünkü buradayken çünkü bilindik bir yer. Burada bir rakip bekliyor zaten. Rakibiniz burada olduğunuzu tahmin ediyor zaten. Tahmin edilmedik şeyleri yapmaya önem gösterin. Mesela ne mi? Hemen şöyle bir taktik göstereyim size. Mesela şurası. Çok güzel bir yer. Şimdi ben pompalıyla deldim. Siz normal taramalıyla ufak bir delik açabilirsiniz. Ve şu kapıyı da kapatayım ki tadı çıksın. Kapıyı kapatırsam anlayacaksınız nasıl bir taktik olduğunu. Dedim ya o balkona genelde iple falan geliyorlar diye. İple falan geliyorlar ve şu şekilde bir delik açıyorsunuz. Şu şekilde bir delik açtığınız zaman hem iple atlayan adam çok yavaş bir animasyon yaptığı için gönül rahatlığıyla şu şekilde öldürebiliyorsunuz. Ya da şu köşeden işte reinforce'un oraya, kapının oraya ilk defa pikleyecek birisini siz daha avantajlı olduğunuz için kısaca tarayıp öldürüyorsunuz. Tabi vektörle işiniz zor. Mira'yı alıyorsanız bu taktiği yapmayın. Mira'yı alıyorsanız camlarda kalın. Aynı zamanda acayip avantajlı oluyorsunuz. Çünkü ilk pik sizde. Siz bekliyorsunuz ve beklediğiniz yer o kadar inanılmaz bir yer ki yani. Ufacık bir delikten bakıyorsunuz. Hem çaprazdan böyle tahmin edilmesi bir miktar güç açıkçası. Karşı takım tarafından. Şimdi buraya eğer reinforce atarsanız ne oluyor? Ondan bahsedeceğim. Şu şekilde mirayı kurdunuz. Bu şekilde mirayı kurduğunuz zaman ya bu duvara reinforce atmayın.
Ama unutmayın, sizi alırlarsa rakip çok kolay bir şekilde içeri girebilecek bu sayede. Çok dezavantajlı kalacaksınız. Ya da iki tarafa da reinforce atarsanız sadece info için kullanacaksınız. Lütfen kapıdan vurmaya çalışmayın. Kapı çok terste kalıyor. Arada çok kalın bir duvar var. Rakibi aynı hizadan hem ateş etmeniz imkansız, hem de rakibin tepki verme süresi daha kısa sürecektir ve sizi rahatlıkla vurabilecektir. Onun dışında şu camı açacağım. Onun dışında da bahsedilebilecek çok fazla bir şey yok zaten. Olabildiğince güzel, hani kolay anlaşılabilir, kolay taktik üretilebilir bir map. Sizlere gönül rahatlığıyla taktik üretebilirsiniz. Benim verdiğim taktik tarzında. Ben de çoğu taktiği kendim ürettim diyebilirim. Yani kendim ürettim derken yani gördüğümüz şeyler, oyunlarda karşılaştığımız şeyler. Onun dışında buradan gelecek bir rakip fuse falan atabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Çok yakın durmayın oraya. Site'ın dışından tutan bir arkadaşınız mutlaka olsun. Az önce bahsetmiştik, o taraftan gelebilecek rakipler olacak diye, şu şekilde. Orası aynı zamanda buraya da bağlanıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Tam A ve B site'ının arasına bağlanıyor. Aynı şekilde aşağı kattan gelişte sadece bir tane merdiven var. Yok, iki tane merdiven var. Birisi burada, birisi de şu tarafta, arka tarafta. Onu da göstereyim. Diğer merdiveni de göstereyim size hızlıca. Diğer merdiven de hemen burada. Şu şekilde şuradan gelebiliyor rakip. Yani iki merdiven var. Birisi tam A ve B site'ının ortasındaki kapıda bulunuyor. Aynı şekilde az önce gösterdik ya, kontrolünü mutlaka ele almalısınız diye B için. O da aynı şekilde birebir o ortaya çok yakın bir yerde bulunuyor. Yani genelde ortada birleşiyor oyun genel olarak. Onun dışında da yapılabilecek çok fazla bir taktik yok. Ben güzelce anlattım diye düşünüyorum. Saldırırken ne yapabilirsiniz? Saldırırken üretebileceğiniz çok fazla taktik var. Hani bahsedilebilecek çok fazla şey var. Diğer operatör rehberlerimde yaparken görmüş olduğunuz bir sürü taktik vardır eminim. Ama yapabileceğiniz en basit taktik ne biliyor musunuz? Hep aynı şeyi söylüyorum. Montaigne diyorum ama Montaigne'in önemi çok gerçekten kat kat önemli oyunlarda. Montaigne'in, yeni gelen Osa'nın falan, Shard'ların, kalkanların önemi gerçekten çok önemli. Mutlaka kalkan bulunsun takımınızda. Montaigne'le yapabileceğiniz taktik şu: şeyin kontrolünü aldığınız zaman bu odanın kontrolünde nasıl alacaksınız? Örneğin barikatlı geldiniz. İlk iş bir drone atacaksınız ve şu kapıdan sokacaksınız içeri. Geldikten sonra oyun başında değil ama ya da içeriye bir drone saklayacaksınız, ardından aktif edeceksiniz onu, bakacaksınız o drone'a. Şu köşede adam olup olmadığına mutlaka bakacaksınız. Bu duvarın yerinde durup durmadığına bakacaksınız. Bu duvarı kırıp rotation atabiliyorlar hızlıca. O duvarda nereye çıkıyor? Hemen şöyle göstereyim. Az önce gösterdiğimiz tam ortaya çıkıyor. Onun dışında şu masanın arkasında adam olup olmadığına bakacaksınız. Genel olarak her yeri check edeceksiniz yani. Ardından buraları check edeceksiniz. Tabi drone ile yapıyorsunuz bu kontrolü. Ardından buraya kadar kontrol etmeniz lazım. Şuraya bile biri girebilir. Şu şekilde. Şuraya bile biri girebilir yani. Ufacık bir alan ama dediğim gibi kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor. En ufak noktasına kadar. Ardından içeri girdiniz. Her yer kontrollü, güvenli. Çıktınız. Tabi biri girmemesi için birisi sürekli şu camı kontrol ediyor olabilir ya da drone'a bakıyor olabilir. Ardından yine her zamanki taktiğimiz, bir glaz aldınız, bir Montaigne aldınız, yanına bir destek aldınız, bir şeyler aldınız ve Montaigne'le kalkanınıza geldiniz. Burada mira camı olsa dahi bir şey yapamaz. Camını kırıp saldırma ihtimali var. Şimdi bir Montaigne'li ekip gördünüz. Montaigne geliyor, kapıya doğru geliyorlar direkt ve mira camınız var. Ne yapıyorsunuz? Hepsi geliyor ya, arka arkayalar. Arkada şurada glaz eğilmiş bir şekilde kapıya doğru bakıyor. Herkes sizi zannediyor ki şu kapıdan çıkıp bizi vuracaksınız. O yüzden Montaigne kapıya doğru pikliyor. Yani kapıya doğru güvenliğini almış. Bir şekilde geliyor. Hemen şuna bir tane vuruyorsunuz ve eğiliyorsunuz. Neden eğildiniz? Çünkü Montaigne size dönüp mira camına doğru koştu. Neden? Çünkü mira camından diğer arkadaşlarınızı da vurabilirsiniz. Onu da vurabilirsiniz. O yüzden geri çekilmek zorunda kalacaklar. Önce o arkadakiler geri çekilecek, ardından
Montaigne geri çekilecek. Ama siz eğer karşı takımın da hani reflekslerini, vuruşlarını, yeteneğini falan tattıysanız ve Montaigne'in öyle bir şey yapmayacağını düşünüyorsanız vurup hızlıca tarayıp ardından çıktınız. Sadece Glaz'ı aradan aldınız ve Montaigne'i görüyorsunuz. Şu an Montaigne de geriye doğru kaçtı. Siz de mesela örneğin burayı aldınız. Artık bir adım geriden savunacaksınız ve kesinlikle burada rotation olmayacak. Burada kesinlikle kimsenin rotation atmaması lazım. Çünkü karşı camdan mutlaka bakacaklar. Sonracığıma bu taktiği yaptınız, işte bir miktar engellediniz. Burada Montaigne'i engelleyemiyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. Çünkü Montaigne kapıdan ateş gelebileceğini düşündüğü için Montaigne kapıya doğru geliyor. Ama nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Montaigne'in gelip yapacağı şey şuraya sis atmak olacak. Ya Glaz atacak, ya Montaigne atacak, ya Osa atacak. Birisi şuralara doğru sis atacak. Ve ardından diğeri girip bombayı kurmaya başlayacak. Bombayı kurup çıkacaklar. Taktik bu. Burada yapılan bir taktik bu. Çok fazla yapılıyor. Ben de çok fazla yapıyorum. Bu taktiği nasıl engellersiniz biliyor musunuz? Şuraya kurşun geçirmez bir kamera kurmanız bütün taktiği çökertecek. Neden biliyor musunuz? Kurşun geçirmez bir kamera kurduğunuz anda kurşun geçirmez kameralar aynı zamanda Maverick'in kamerası gibi kameralar duman içini görebiliyor. Sisin içinden adamı rahatlıkla pinkleyebiliyorsunuz. Adamı pinklemeniz demek ne demek biliyor musunuz? Bu odadaki birisi eğer buraya reinforce atmamışsa, ki kesinlikle atmasın, kimse bu duvara reinforce atmasın. Duvarın arkasından bile bomba kuran arkadaşı rahatlıkla indirdi. Düşmanından kurtuldu ve savunmasını başarılı bir şekilde yaptı. Peki siz ne yapacaksınız? Montaigne kesinlikle bombayı kurmayacak. Ya da Montaigne bir kişiyle birlikte girecek. Önce birisi girecek, ardından Montaigne girecek ve şu şekilde arkasına alacak. Şu şekilde korumaya çalışacak. Tabii ki çok iyi bir şekilde koruyamaz. Çok zor. Ama ikinci bir seçenek reinforce'ları delmek, elektriği patlatmak. Elektrik varsa eğer elektrik tellerini kırmak, ya Thatcher'la yapmak, ya şeyle yapmak, Floors'la yapmak, bir şekilde halledebilirsiniz. Dediğim gibi genel olarak iki site'ımız bu şekilde. Buraya saldırmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Ondan da bahsedelim. Örneğin Osa ile gelirseniz ve şuraya falan kalkan kurarsanız buradan kesinlikle kimse çıkıp gösteremeyecek kendini. Mira camını nasıl indirebilirsiniz konusunda da buradaki mira camını aslında devre dışı bırakmak çok zor. Ama bir şekilde alt katı falan aldıysanız ve sağ taraflardan falan eminseniz, bir şekilde drone gezdirdiniz, bir şey yaptınız. Sadece site'tan tutuyorlarsa rakip, yani buraların güvenli olduğuna emin olduysanız aşağı kattan gelerek şu şekilde gelmeniz, mira camını rahatlıkla alıp ardından kaçmanız lazım. Oraya artık fight etmeyin, oradan kaçın. Çünkü büyük bir iş başardınız takımınız için. Örneğin Osa'nın hayatını kurtardınız. Osa artık her şeyi görüyor. Her şeyi gördüğü için camını aldı ve içeri doğru taşındı, şu şekilde buraya kurdu. Ve birisi gelip şuraya diffuser'ı kurdu, kaçtınız. Birisi Shield'ın arkasında bekliyor. Bir tane daha Shield kurdu, hatta Osa size verdi o Shield'ı. Buraya da bir tane daha Shield kurdu. Ve inanılmaz öndesiniz. Aynı zamanda şurada da bir tane arkadaşınız bekliyor her ihtimale karşı gibi. Çok fazla çeşit üretebilirsiniz dediğim gibi. Burada çok fazla hatchlik bir durum yok. Çünkü zaten üst taraf çatı. Çatıdan aşağıya iniş gördüğünüz gibi yok. Yan odalara falan olabilir gerçi. Ama buralara yok. Genel olarak görmüş olduğunuz üzere. Aynen yok. Onun dışında da pek fazla bir şey yok aslında. Fuse'lara dikkat etmeniz lazım. Fuse'lar çünkü reinforce falan da fuse'layabildiği için burada mira falan yoksa buradan gelip fuse atma ihtimali var. Siz buralarda çok hani böyle geziniyorsanız yine dikkatli olun derim yani. Fuse'lara karşı her zaman dikkatli olun. Onun dışında çok güzel bir anlattığımızı düşünüyorum. Çok güzelce anlattığımızı düşünüyorum. Elimizden geldiğince, biz de bildiğimiz kadarıyla. Yine diğer site'a geçelim hemen hızlıca. Diğer site'te görüşürüz. Şimdi ilk site'ımızı anlattık. Kat 2'yi yani.
Kat 2'de dediğim gibi bir site vardı. Şu an siz benim kameramdan dolayı tam göremiyorsunuz, onu fark ettim. Kat 2 cephanelik dolapları ve arşivi az önce nasıl savunacağımızı gösterdim. Şimdi kat 1 havalandırma odası ve atölye kısmını göstereceğiz. Ardından banyo ve vezneler, ardından da gümrük denetleme erzak odasına geçeceğiz. Şimdi kat 1 havalandırma odası diyelim. Ardından random verdi. Olsun, hiç sıkıntı yok. Zaten maksat fikri anlatmak. Gerisi mühim değil o kadar. Şimdi bakın hemen göstereyim. Burası nereye çıkıyor biliyor musunuz? Bu şekilde Doğu araç giriş noktası diye bahsettiğimiz kısım. Hemen şu kısmı hatırlayacaksınız. Şu merdivenden bir taktik yapmaktan bahsetmiştik. Şu tepemizdeki platformu hatırlayacaksınız. Bu kamerayı hatırlayacaksınız. Oraya çıkıyor. Şimdi siz ne yapabilirsiniz? Eğer buradaysanız bir kamerada şurada var görmüş olduğunuz üzere. Rakip gelmeden önce rakibin ne taraftan geldiğini keşfetmek önemli, biliyorsunuz. Önce hangi kamera kırılacak mesela? Şimdi kendilerini göstermeden kameraları kırabiliyor rakipler, biliyorsunuz. Direkt doğar doğmaz kameraların yerlerini biliyorlarsa o tarafa doğru sıkabilirler. Mesela şu an en fazla soldaki çuvalları görebiliyoruz ama daha ilerisinde doğuyorlar ve rahatlıkla ileriden vurabilirler bizi. O yüzden hangi kameraların sıralama olarak hangisinin daha önce kırıldığı önemli. Rakipler ne taraftan geliyor ve nereye geliyor? Bir miktar o konu hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Şimdi en başta görmüş olduğunuz üzere burada bir camımız var. Ve üstünde görmüş olduğunuz gibi bir duvarımız var. Hemen o duvarı kıracağım. Şimdi şu şekilde işaretleyeyim ki kolay bulayım. Sonuçta ben de bulamayabilirim yani. Hızlıca bulmaya oynayalım. Görmüş olduğunuz üzere şurada şu şekilde inanılmaz harika bir pikimiz var. Şimdi buradan içeri girip hızlı bomba kurma oyunları, şuraya saklanma oyunları falan yaptıkları durumda direkt rakibi yok ediyorsunuz. Kat 2'deki vezneler ve arşiv odası hatırlıyorsunuz. Burası vezne tarafı, diğer tarafı arşiv. Rahatlıkla Kat 2'deki bomba site'ından Kat 1'deki o bomba site'ı görebiliyorsunuz. Hop, yanlış oldu. Yanlış. Şuradan hızlı ineyim dedim. Öyle değilmiş lakin ki. Görmüş olduğunuz üzere şu camdan gelecek bir rakip. Şu camdan gelmeyi bırakın. Şu şekilde piklediğinde bile, karşıdan çıkacak bir rakibe karşı şu şekilde piklediğinde bile görmüş olduğunuz gibi yukarıdan bir kılıç, bir yargı inecek kafasına. Ardından şuradaki duvar. Bundan kurtulun direkt. Direkt kurtulun. Yapacağınız ilk şey buradaki duvarlardan kurtulmak olsun. Bir pompalı ile olabilir ya da bir nitro patlayıcıyla ya da granatle, hiç fark etmez. Bu duvarlardan kurtulabildiğiniz kadarından kurtulun. Neden? Çünkü çok fazla rotation atmanız gerekebilir bu ikisi arasında. O yüzden. Buradaki duvarlar komple reinforcelanacak. Her şeyin başında. Çünkü rakip geldiği zaman şu duvardan gelme ihtimalleri var. Şu duvardan gelme ihtimalleri var. Neden? Şurada bir cam var. Bu camı kıracaklar, içeri girecekler. Buradan gelip buraları patlatabilirler. O duvar biraz saçma oldu. O duvarı biraz abartarak söyledim. Buradan gelip şu duvarları patlatabilirler falan. Direkt site'talar. Öyle bir durumda. Görmüş olduğunuz üzere. Direkt site duvarları. O yüzden o duvarları direkt reinforcelayın. Mümkünse elektrik kullanın. 3 tane 4 tanesine bandit atsa, şuranın ortasına bir tane kayıt atsa hepsini elektriklemiş oluyorsunuz zaten. Şuraya da bir tane atar, iş biter. Açıkçası. Başka da bir yere elektrik atmanıza gerek yok zaten. Onun dışında nasıl savunma yapabilirsiniz biliyor musunuz? Şu duvarları kesinlikle reinforcelamalısınız. Çünkü bu duvarlar direkt dışarı taraf. Nasıl dışarı taraf? Hemen göstereceğim size. Şuradan çıkalım. Demiştik ya, Doğu araç girişinden gelmeseler. Doğu araç girişinden gelmediler diyelim. Burada doğma ihtimalleri var ve buradan gelecekler. Buradan gelme durumlarında şu duvarı kırma ihtimalleri yüksek. Neden duvarı kırıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu site'ı savunmanın bir diğer yöntemi, bakın, kocaman bir ana kapısı var buranın.
Kocaman bir ana kapısı var. Savunması oldukça zor çünkü pikleyecek çok fazla yer var. Şu arkadaki duvardan pikleyebilir, bu arkadaki duvardan pikleyebilir, önden pikleyebilir. Şu şekilde ya da şuradaki aradan pikleyebilir rakip. Her yerden pikleyebilir. O yüzden burayı savunması çok zor. Burayı buradan savunacağız arkadaşlar. Bir Frost alıp buraya Shield kurabilirsiniz mesela. Buraya Shield kurmanız durumunda eğileceksiniz. Zaten Shield'ın aralıkları var. Şu şekilde biraz geri çekilip bir de kafayı yatırdığınız zaman gayet güzel bir şekilde şu bölgeyi görebileceksiniz. Şu şekilde mesela çizgi yönünde. Birisi geldiği zaman çıktım, vurdum, öldürdüm, gittim şeklinde muhteşem bir taktik yapabilirsiniz. Ya da takıma bir Clash aldınız. Clash aldığınız zaman Clash'in kalkanı ile birlikte burada bekleyerek takıma bütün infoyu verebilirsiniz. Adamın biri buradaydı ve az önce şu arka taraftan köşeyi döndü. İşte şuradaki camdan çıkma ihtimali var arkadaşlar, haberiniz olsun. Ya da birisi ip attı, yukarı çıktı. Yukarı çıkması ne demek biliyor musunuz? Demiştik ya şuradan vuracak diye. Oradaki vuracak olan arkadaşın arkasındaki kapıdan girme ihtimali falan var. Yani o adama çok yakın bir adam var. O infoyu aldınız ve arkadaşınıza söylediniz. İnanılmaz çok fazla opsiyonunuz var burada kullanabileceğiniz. Burayı kesinlikle kullanın derim ben. Tavsiye ederim. Çünkü şurayı o yüzden reinforceladık. Burayı kullanacağımız için reinforceladık. Çünkü rakibin buraya gelmesi çok zor. Ya reinforce'ları patlatacak, o durumda sizin haberiniz olur. Ya da ta arka taraflardan buralara dolanacak. Buralara dolanana kadar da zaten ya site'tan birileri görür, duyar. Ya site'a da bir uğramak ister adam. Site'a doğru yönelir. O tarafa doğru gitmez. Çünkü düşünmeyecektir yani o tarafı savunayım diye. Buralarda reinforceladığınız için rahatlıkla savunabileceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek olay yukarısı. Gerçekten yukarısı. Çünkü tamamı tahta, tamamı füzlanabilir. İşte sileçle kırılabilir. Sileçle kırılırsa görmüş olduğunuz gibi bir tane de hatch'imiz var. Hemen yukarıya çıkalım, yukarıdan göstereyim size. Şimdi bir fuse eğer üst katı ele geçirirse ne olur? Bir kere buradan pikleyen arkadaşımız direkt ölür. Fuse üst katı ele geçirdiği zaman. İkincisi buradaki hatch'ten içeri girme şansı var. Hızlı bir şekilde. Takım arkadaşlarıyla birlikte ya da buradan şu şekilde işte site'a doğru pik alma şansı var. Aynı şekilde burası artık onun alanı oldu ve site'ın diğer kısımlarını da görebiliyor. Aynı şekilde diğer yerleri kırarak da kendine inanılmaz görüş açıları sağlayabilir. O yüzden üst kat çok büyük bir sıkıntı. Üst katı mümkünse 2 kişi 3 kişi savunabilirsiniz. Hiç korkmayın, aşağı katı kimse alamayacak. Çünkü üst katı güzel savunursanız aşağı katı vermezsiniz. Aşağı katı da çok güzel 2 kişi savunabilir. Dediğim gibi bu hatch'i vermemeniz lazım. Mümkünse reinforcelayın. Reinforcelasanız bile zaten fuse, en kötü fuse bombası atar. Her türlü yukarıdan dolayı sıkıntıdasınız. Yani dikkat etmeniz gereken... bak bir hatch daha bulduk. Hemen hızlıca ona da gidelim. Onu da göstereyim size. O da neredeymiş? Diğer site'daymış. Diğer site'ın hemen şeyindeymiş. Üst katın 2 site'ında da birer hatch var yani. Ama tamamının tahta olması eski bir bina olmasından kaynaklanıyor. Ve size büyük dezavantaj sağlayacak. Dediğim gibi yapabileceğiniz en güzel taktikleri söylemeye çalışıyorum. Hani benim de tecrübem dolayısıyla kendi tecrübe ettiğim durumlar dolayısıyla. Peki burada nasıl bir taktik uygulayabilirsiniz? Bir saldıran olarak başladığınız anda. Önce kameraları kırdınız, geldiniz. Ardından buraya bir OSA camı koydunuz. OSA camı koymanız önemli. Neden? OSA camı koymanız bu arada, OSA camı koyduğunuz anda yukarıdan mermi yiyebilirsiniz. O yüzden OSA camı koymadan önce yine drone deliğinden bir drone sokup tavanı falan kontrol etmeniz önemli. Etrafı kontrol etmeniz önemli. Bakın her seferinde ilk önce yapmanız gereken şeyden bahsediyorum. Bir drone gezdirmek içeride. Nerelerde rakip var onu öğrenmek. 5 kişinin de mümkünse yerini öğrenmek. Tahmin etmek. Nasıl taktikler uyguluyorlar onları görmek. Kaç kişi site'ın içinde, kaç kişi site'ın dışında bunları bilmek. Önemli olanlar bunlar. Sonra sağ taraf. Sağ taraf kesinlikle açık olacağı için
başınızı belaya sokabilir. Hadi yukarıda kimse olmadı diyelim, olsa camını kurdunuz. Bir tane ip atıyorsunuz yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru bakarak şu delikten vurma şansınız var rakiplerinizi. Tabi piklerken çok dikkat edin. Çünkü sağ tık basılı olursa çok yavaş hareket ediyor. Sağ tık basılı olmazsa rakibi vurma ihtimaliniz düşük. Yani şundan bahsediyorum. Aynı zamanda kafa oyunları yapmazsanız, şu şekilde QE şeklinde kafa oyunları yapmazsanız rakip sizin kafanızı rahatlıkla vurabilir. QE yaparak, sağ sol yaparak falan pikleyin ki rakip sizi kolaylıkla vuramasın. Onun dışında yapılabilecek şeyler, ya yer vardır içeride muhtemelen, böyle içeri el bombası falan atmayı deneyebilirsiniz ama operatörlerin tamamını öğrendikten sonra. Yüzlerken dikkat edin, Vamai koymuş olabilirler. Daha önce Vamai'den bahsettik. Vamai'de bilmiyorsanız rehberini izleyebilirsiniz. Rehberi kanalda mevcut zaten. Yukarıya Vamai atması durumunda fuse bombalarının işlevsiz hale geleceğini ve fuse bombalarının sizi öldürebileceğini biliyorsunuz. O yüzden ona dikkatli olmanız lazım. Onun dışında site'ın dışından tutacaklar, üst katı tutacaklar. Üst katı alırken neler yapmanız lazım? Kesinlikle üst kata giriyorsanız üst katta da tamamında drone gezdirebildiğiniz kadar. Biliyorum 2,5 dakika içinde her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz ama elinizden geldiğince hızlı yapın, tamam mı? Yani işte elinizden geldiğince bol bol yapın dronelama işini. Onun dışında anlatılacak çok bir şey yok. Diğer odayı aldılarsa ana kapı tarafında çok oynamanızı tavsiye etmem. Mümkünse bu tarafta, bu koridorda kendinizi çok fazla göstermeyin. Ya üst kattan oynayın, ya bu taraftan ya da diğer taraftan içeriye girin. Şu şekilde. Çok uzun yol, çok uzun. Şu şekilde buradan içeriye girin. Tabi buradan içeri girerken de kesinlikle ilginç drone atın ve ardından buranın elektrikte olup olmadığına bakın. İşte şu tarafta bir rakip bekleyebilir sizi. Bu tarafta hem üst katı korumak amaçlı burada duruyor olabilir birisi. Üst kata şu şekilde gelecek olan birine karşı. Şuradan gelecek olan, buradan gelecek olan birine karşı alt kattan sesleri dinliyor olabilir bir kişi. Hem sesleri dinler, aşağı kata gelecek birini engeller merdivenden. Hem de siz buralardan gelirseniz, buraya girerseniz yani sizin işinizi bitirebilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani bol bol dronelayın arkadaşlar. Daha verebileceğim taktik açıkçası kalmadı benim. Onun dışında elektriği halledebilecek bir şeyler alın. Reinforce halledebilecek bir şeyler alın. Fuse çok güzel iş yapıyor. Montaigne'le çok fazla iş yapamayabilirsiniz. Osa'yla çok fazla iş yapamayabilirsiniz. En yüksek şuradaki sıkıntı. Buradaki üst kat kontrolünü ele aldığınız anda bu site'a Montaigne'le girip kalkanınızı açtığınız anda bir sis bombası daha, sonra siz bir tane sis bombası attınız. Böyle ön iyice karmaşa haline geldi. Şu şekilde geldiniz, buraya bombayı kurdunuz. Ardından geçtiniz şuraya, şu şekilde ayağa, kalkanınızı açtınız ve gönül rahatlığıyla bitmesini beklediniz oyunun. Ama nasıl biliyorsunuz? Üst katın kontrolünü aldınız her şeyden önce. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus bence bu. Bence diğer site'a geçelim artık. Bence güzelce anlattım. Eminim sizin de işinize yarayacaktır. Umarım faydalı olur. Umarım hoşunuza gider. Diğer site'ta görüşelim. Sırada 3. site'ımız var. Kat 2'deki cephanekleri geçmiştik. Kat 1'de havalandırma odasına baktık. Şu an Kat 1'deki banyo ve vezneler kısmındayız. Yine hangi hero'yu alalım diye düşünelim biraz. Açıkçası ben de doğaçlama giriyorum. Nasılsa aklıma geldikçe bütün hero'ları göstermeye çalışıyorum size. Mesela Aruni alabiliriz. Biraz değişiklik olsun. Çok fazla Aruni görmedik. Aruni ile nasıl bir oyun yapabilirsiniz? Onlardan bahsetmeye çalışalım sizlere. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bir tane bombamız burada var. Bir tane bombamız da şu duvarın arkasında var. Öncelikle şu duvarı kırabildiğiniz kadar kırmanız aslında iyi olur.
Ardından bir tane shield'ınız varsa, bir frost shield'ı falan, şuraya bir shield atarsanız güzel olur. Neden diye soracak olursanız hemen o tarafa geçelim hızlıca. Görmüş olduğunuz gibi bir pencere var orada. Pencereye karşı shield'ın camlarından görerek rahatlıkla bir taktik izleyebilirsiniz. Her şeyin başında. Ardından gelip baktığınız zaman burada herhangi bir şekilde kırılabilen bir duvarımız yok, görmüş olduğunuz üzere. Bakın. Herhangi bir şekilde yukarıdan bir tehdit beklemeyin o açıdan. Yukarıdan herhangi bir tehdit sizi beklemiyor olacak, saldırırken tabii ki, yani camdan girerken herhangi bir tehdit yapamayacaksınız rakibe savunanlar olarak. Burada nasıl taktikler izleyebilirsiniz? Başta bu duvarı kırmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Bu tuvaleti bol bol kullanacaksınız. Çünkü camdan fazla girmeyi deneyecekler. Bu cam bizim için kritik önem taşıyor. Ardından buraların hepsini reinforcelayacağız. Elektrikleyebildiğimiz kadar elektrikleyeceğiz. Bu camlara barikat gördüğünüz gibi uygulanabiliyor. Bu camlara barikat uygulayacağız. Bu hemen vezne camlarını kırarak. İlk işiniz vezne camını kırıp ardından barikat uygulamak, reinforce'ları uygulamak. Şimdi buraya girebilirler rakipler. Sis oyunları yapabilirler. Sis oyunları için de daha önce de bahsetmiş olduğum kamera sistemini kullanabilirsiniz. Ama bir yere kamera atacaksanız eğer, oraya mutlaka öncesinde bir reinforce yerleştirin ki rakip duvarın etrafını kırarak sizin kameranızı al aşağı edemesin. Yani örneğin bir pompalısı vardır, şu şekilde vurarak aşağı indirmesin. Demek istediğim o. Şimdi peki bu rakip nereden gelecek? Görmüş olduğunuz gibi yine batı girişinin oradayız aslında. Çok uzağa gitmedik. Az önce şu camın orayı tanıtmıştık. Şu an bu camın orayı tanıtıyoruz. Az önce üst katı tanışmıştık. Sırayla yani üst katı tanıttık, aşağıyı tanıttık. Şimdi sıra burada. Buradaki camda. Buradaki camdan rakibin kolay kolay pikleyemiyor. Görmüş olduğunuz üzere. Piklerken yani açık veriyor bol bol. Çünkü çok yakından pikliyor. Böyle uzaktan pikleyemiyor şu şekilde. Şu şekilde bu tarafa, tuvalete doğru pikler. Ama kapı tarafına, vezne tarafına pikleyemiyor hiçbir şekilde. Tabi sis bomban falan varsa sis oyunları yapabiliyorsun. İçeri girip hızlıca bir Montaigne plant taktiği yapabilirsin. Hızlı girip plant yapıp kaçma taktiği var ya, her zaman bahsettiğim. Onu burada uygulayabiliyorsun. Ama dediğim gibi bir tane bulletproof kamera sis oyunu işini bitiriyor. Sen nerede bombayı kuruyor olursan ol, şu tuvalet kısmından seni rahatlıkla vurabilecekler. Pinkleyebildikleri için kamera sayesinde. Ardından buradaki merdiven bol bol kontrolün altında olması lazım. Üst taraf kontrolün altında olması lazım. Çünkü şu saatten sonra şöyle oyunlar dönüyor. Artık ilk iki saat ya kazanılmış ya kaybedilmiş. Artık böyle bir kritik önem taşıyor roundlar falan. Bu arada bu site en son alınan site'lerden biri. Bundan önce şu taraftaki site'ı alıyorlar. Bu taraftaki site'ı da az sonra tanıtacağım zaten. Buradaki barikatlar kırılıyor. Barikat yoksa zaten daha kolay işleri. Barikatlar kırılıyor. Sizin içeride hareket etme şansınız azalıyor. Yukarıdan işte hani buraya girdikleri için yukarıdan bir kişi sürekli pikleyebiliyor. Aynı şekilde aşağıya inecek olan bir kişi eğer inerken hiçbir kimseden tehdit görmediyse, buralarda biri beklemiyorsa, oralarda biri beklemiyorsa, aynı şekilde aşağıdan da çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü bu reinforce'lar kırılabilir. Elektrik kullansanız bile bir Thatcher sayesinde, herhangi bir şey sayesinde kırılabiliyor. Yani burada önemli olan şey üst kat kontrolü. Bu ana sahanın, ana merkezin, orta sahanın kontrolünü almak önemli. Tuvaletin kontrolü, dediğim gibi buradaki reinforce'lar şuraya çıkıyor. Burayı da tanıyorsunuz. Az önceki bomb site'ımız. Az önceki bomb site'a çıkıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Onun dışında Arunu ile nasıl bir oyun yapacaksınız? Arunu ile yapabileceğiniz oyunlar, aslında güzel oyunlar yapabilirsiniz. Buradaki camları kullanabilirsiniz. Şu şekilde.
Şimdi bu camlara Aruni koymak ne işinize yarayacak? Hem rakibin oradan görüşünü azaltmış olacaksınız. Sizi vurması açısından. Siz mesela hızlıca buradan geçtiniz, görmeyebilirler. Çünkü bol bol piksel var, yanıyor, sönüyor bir şeyler. Dikkat dağıtıcı bir şeyler var yani. Onun dışında biliyorsunuz Aruni reinforce'lu duvarlara falan da yapılabiliyor ve çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Şu şekilde duvar kırıldığında, herhangi bir şekilde termite'landığında falan Aruni'nin tuzağı orada duruyor. Rakibin içeri girmesi zorlaşıyor. Rakibin gözünde karmaşa oluşturacak bir sürü piksel oluyor. Bu sayede avantaj sağlayabiliyorsunuz. Alamıyor muyum şeyi? Hop, bunu alırım o zaman. Bu cama kullanabilirsiniz onu. Bu camını kullanmanız durumunda nasıl bir avantajınız oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir avantajınız oluyor. Direkt içeri gireyim, bombayı kurayım kafasıyla içeri giremiyorlar. Önce bir bomba atıp içeriye bir sis bombası atıp sis bombasının yok olması sağlanıyor Aruni sayesinde. Ardından bir sis bombası daha atacak ve içeri girecek ki içeri girerken altında bir frost tuzağı olabilir. Buraya bir frost tuzak kurmuş olabilir mesela. Bir frostla tuzak kurabilirsiniz buraya. Hızlı oyun yaptıkları için cezalandırmak amacıyla. Onun dışında frostla başka nereye tuzak kurabilirsiniz biliyor musunuz? Mesela merdivenin en alt kısmına tuzak kurabilirsiniz. Buradan gelecek bir rakip sürekli tetikte olacak. Şu an üst katı aldılar. Önce üst katı kontrol altına aldılar. Ardından alt kata inecekler. Buradan gelecek bir rakip şu şekilde sürekli pikliyor, tamam mı? Ama o kadar fokuslu ki şuraya doğru fokuslu. Eğim aldığım yere doğru aşırı fokuslu. İşte her an bir adam çıkacak, kafasıyla hareket ediyor. Korku içinde. Belki bir drone gezdirdi içeride. Drone gezdirirken ama Frost'u kolay kolay görmezler. Merak etmeyin. Şu şekilde gelecek. Şuraya doğru bakarken falan tak! Frost uzana bastı. Bu şekilde taktikler deneyebilirsiniz. Onun dışında Mira ile taktik yapabilirsiniz. Sadece bir tanesini reinforce'larsınız, bir tanesini reinforce'lamazsınız ve bir cam takarsınız. Yine aynı şekilde shield'ın arkasına geçersiniz ve şu şekilde pinklerken işte ne yaptıklarını an be an izleyerek, gözlemleyerek rakibin nerede olduğunu birebir görürsünüz. Tabi bu site'a saldırmayacaklar mı? Tabii ki bu site'a da saldıracaklar. Bu site'ı savunurken de yine aynı şekilde buraları elektrikleyip reinforce'lamanız lazım. Diğer yerlerin elektriği de önemli ama bu kadar değil. Buranın elektriği gerçekten daha önemli. Bu site'ı verirseniz direktman B site'ının kontrolünü de ele vermiş oluyorsunuz. Ama bu site'ı iyice kontrol ederseniz B site'ına herhangi bir kişi girdiğinde bile yine buradan oyunlar yaparak rakibi indirme, haklama, bomba kurmasını engelleme şansınız var açıkçası. O yüzden o fokuslanacağınız yer bir burası olmalı savunurken, dediğim gibi. Ve üst kat kontrolü. Her zaman üst kat kontrolünü ele bırakmayın. Çünkü üst kat kontrolünü ele bırakırsanız dediğim gibi başınız yanabilir. Örneğin görmüş olduğunuz üzere burası kurşun geçirebilen bir duvar. Dolayısıyla füze bombası da geçiriyor. Şu tarafta kaldı. Taradığımız yeri göreceğiz şimdi. Burayı mı taramışım? Aynen. Tam burası ve biraz daha ilerisi dersek şu hatch, şuradaki hatch özellikle başınızı ağrıtacak. Mermi mi bitti? Mermi bitirmişim. Ya pistolle şimdi uğraşmayalım ama orası da kırılabilen bir duvar. Başınıza her türlü belaya sokabilirsiniz açıkçası. Burada dikkat etmeniz gereken olay o. Tamamen şu duvara çok dikkat edeceksiniz açıkçası. Buradan gelecek her türlü saldırı direkt A site'in kontrolünü ele vermek olur. O yüzden diyorum ya üst kat kontrolü önemli diye. Tamamen bu sebepten diyorum. Sonracığıma. Dışarıda dedik buradan gelecekler diye. Onun dışında şöyle biraz ilerleyelim. Rakip yine buradan da gelebilir.
Buradan geldiği zaman biliyorsunuz şuradaki herhangi bir duvarı kırması demek direkt sizin bu duvara erişmesi demek. Yine aynı şekilde buradaki duvarla ilgili oyunlar planlayacaklar. Saldırırken mutlaka bir teçhiriniz olmalı. Çünkü her türlü elektriği deaktif etmeniz gerekecek. Onun dışında Reinforce denen güzel bir hero'nuz, operatörünüz olmalı. Dediğim gibi ya, üst kat kontrolü. Saldırırken de savunurken de çok önemli. Hatch az önce gördük, hatırlıyorsunuz. Şuradaki. Onun kontrolünü ele almak çok önemli. Onun dışında yapacağınız şeyler bunlar açıkçası. Saldırırken de savunurken de bence bunlardan faydalanabilirsiniz. Bir yandan hani aklımda hep şu soru. Yayınlarımız nereden baksanız işte şu rehber videomuz 1 saati falan buluyor. Nasıl daha kısaltırım? Savunmayı, saldırmayı bir arada anlatmayı düşünüyorum artık yavaş yavaş. Çünkü zaten genel olarak anlıyorsunuz mantığını. Camları gösteriyorum, pencereleri gösteriyorum, hatchleri gösteriyorum. Genel olarak size aslında kullanabileceğiniz alanları gösteriyorum. Bundan sonrasını kullanmak zaten tamamen size kalmış. Siz rahatlıkla bunlardan faydalanacaksınız. Tabii ki içerideki kameraları hiç göstermedik. İçerideki kameralara dikkat etmeniz lazım. Çünkü içeride bol bol kameramız var. Nerede? Şurada mesela. Ana girişte direkt bir kameramız var. Yani ana girişten girmeyi düşünürseniz yine şu odaya girmek için hemen bir kamera kırmanız lazım mesela. Hemen yapmanız gereken ilk işlerden biri. Mesela şurada bir kamera var. Yani gözünüz bir yandan yukarıda da olsun. Tabii ki oyun esnasında oyuna fokus olduğunuz için bir yandan düşman çıkacağını bildiğiniz için çok fazla fokus olmuyorsunuz. Ama emin olun birkaç sefer kameraların yerini öğrenmeniz demek, kafaya kazıyacaksınız. Bir daha unutmayacaksınız zaten. Ve girerken ilk iş kamerayı kırmak olacak şu şekilde yani. Öğreneceksiniz yani yavaş yavaş zaman içinde. Neyse bu site'den de bu kadar olsun bence. Böyle saldırı savunma bir arada anlatmaya çalışayım. Zaten saldırırken tam tersini yapacaksınız. Savunurken düzünü yapacaksınız. Siz anladınız ne demek istediğimi. Saldırması savunması bir taktik aslında. Saldırırken nasıl deaktif ederim işte bu adamların savunmasını, şuradaki savunmasını diye düşüneceksiniz. Ne yapabilirsiniz? Yine buraya şahit aldılar. Buradaki duvarı kırdılar ve bu pencereden bakıyorlar. Shield'ı kırabilirsiniz mesela. Eşin herhangi bir bombası buradaki Shield'ı kıracak ve rakip bu tarafa doğru kaçmak zorunda kalacak. Şu şekilde görmediği bir yere sürekli pik atarak korumaya çalışacak. Bu da rakibi geri püskürtmek oluyor. Bu sayede rahatlıkla el alabilirsiniz açıkçası. O tarafı püskürttünüz. Ardından bir sis attınız. Tabii ki Arun'un cihazını deaktif ettiniz. Sis attınız şu tarafa doğru. Bir tane şuraya attınız. Şuraya girdiniz. Bakın gördünüz mü? Güvenlik kamerasını da deaktif etmiş oldunuz. Adam sizi pikleyemiyor. Ve o adamın gelip vurması lazım sizi. O adam sizi pinkleyemiyorsa daha doğrusu, buradan gelecek bir rakip de sizi vuramayacak. Buradan gelecek bir rakibe karşı da Glass şuradan dumanın içinden rahatlıkla bakabilir. Siz burada bombayı kurabilirsiniz yani. Olabildiğince çok taktik var. Bunu nasıl engel olursunuz? Buraya bir nitro patlayıcı atarak engel olursunuz mesela. Nasıl atabilirsiniz? Site'ın bu tarafındasınızdır. Şuradan yukarıdan bile sallayabilirsiniz nitro patlayıcıyı aslında yani. Rahatlıkla adamı vuracak şekilde, önüne düşecek şekilde atılabilir. Yani diğer site'de görüşürüz. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi sizi de sıkmak istemiyorum. Mümkün olduğunca kısa, eğlenceli, güzel bir şey çıkarmak istiyorum. Ama harita sonuçta bu. 4 tane site'ı var. Kocaman metrekarelik bir şey. Ve inanılmaz fazla taktik var. Kullanabileceğiniz inanılmaz fazla attachment'lar var. İşte şeyler var. Operatörler var falan. Onların hepsinden bahsetmek istediğim için bir yandan da 1 saate geçiyor. Anlıyor musunuz? Neyse. Diğer site'de görüşürüz. Şimdi Hudut map'inin son artık hani savunma alanı olan gümrük denetleme erzak odasına geçiyoruz. Buraya hemen hızlıca geçiş yapalım. Bu sefer elimize bir Pulse alalım ve pompalısını tercih edelim. Duvarları falan delmekte faydalı oluyor biliyorsunuz. Pulse'la gösterirken
daha iyi olur. Yani pompalılarla gösterirken daha iyi olur. Şimdi daha önce zaten bu site'in yerini göstermiştim. Şuradaki site'ı tanıtırken, bu alandan bahsederken diğer alanın bu tarafta olduğunu söylemiştim. Her şeyden önce şöyle bir sıradan herkesin giriş yapabileceği, gayet kolay bir giriş yapabilecekleri bir ana kapı niteliğinde bir kapısının daha olduğunu göstermek isterim sizlere. Bir ana kapısı daha var. Ve ana kapıdan girdikleri anda site'e girebilecek duvarlara erişim sağlıyorlar, görmüş olduğunuz üzere. Tabi bu duvarın arkası... Burayı iyice kırayım. Tabii bu duvarın arkası oldukça sizin için avantajlı olan pikleme noktaları olsa bile sizin için dezavantajlı bir şey. Direkt rakip içeriği görebilecek, uzaktan pikleyebilecek. Örneğin bu duvarı kırdıktan sonra bir OSA şuraya bir işaret koyarak burayı an be an izleyebilir. Sizin rotation atmanızı engelleyebilir. O yüzden ne yapacaksınız? Buralar reinforce'lu ve mümkünse elektrikli olmalı. Bu duvarla ilgili bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten bu duvarın çok da bir işlevi yok. Sadece yukarıda bulunan hatch'imizi kapatmanız lazım. Bu hatch de nerede biliyor musunuz? Hızlıca bir pinkleyip oraya doğru... Kapı sandım yani şurayı. Hızlıca bir oraya doğru gidelim. Şuradan gidelim. Pistolü alırsak bir tık daha hızlı koşabiliyoruz biliyorsunuz. Burada mı? Kaybolduk işte. Diyorum ya, her yeri bilmek zorunda değilsiniz diye. Daha önce kat 2'de kontrol altına almış olduğunuz yerin üstü. Buraya gelip direkt reinforcelamak zorundasınız. Açıkçası burayı reinforcelamazsanız büyük kayıp yaşarsınız. İlk iş, adamlar eşleri varsa örneğin şu duvarı kırarlar. Bu duvarı kırarlar ve sizin çok korunaksız bir biçimde kalmanızı sağlarlar. Buradan korunaksız olduğunuz zaman ne olur? Bu tarafa doğru bakacaksınız. Bu tarafa doğru korkacaksınız. Bir yandan şu taraf var biliyorsunuz. Bir yandan kapı var falan. İyice başınız belaya girecek. Üst katı direkt reinforcelayın. Aşağıdan da yukarıya doğru kayıt atarak reinforce'lu tavanınızı, hatch'inizi rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz. Ardından burası. Burayı daha önce anlatmıştım. Burayı da daha önce diğer bomb site'ı anlatırken anlatmıştım, hatırlıyorsunuz, o taraftaki bir bomb site'ı. Buradan giriyorduk. Şurayı kontrol altına almaya çalışıyorduk orada da. Buradan ana kapıyı kontrol altına almaya çalışıyorduk. Aynı şekilde bu duvar. Direkt reinforcelanması lazım. Reinforcelandığı zaman şu şekilde üst kısmında bir boşluk kalıyor. Hatta reinforcelayarak göstereyim hızlıca. Hemen hızlıca reinforcelayalım. Bak, reinforceladığın zaman şu şekilde kocaman bir boşluk kalıyor, görüyor musun? Eğer rahatlıkla o duvarı patlatabilirlerse ip atarak buradan içeriye doğru pikleme fırsatları var, şansları var. Buradaki bir oyuncuyu görme şansları var. Ateş etme, öldürme şansları var. Buradaki oyuncuyu rahatlıkla vurabilecekler. Görmüş olduğunuz üzere biraz tehlikedesin. Ona dikkat etmen lazım. Bu da ince bir detaydır. Bunu herkes söylemez. Ardından burası. Burada bu duvardan kurtulabilirsin abi. Rahatlıkla. Yani duvar kırmanın ne kadar kolay olduğunu Rainbow'da göstermek amaçlı bir yandan da kırıyorum. Aslında sadece hayal etmeni de isteyebilirdim senden. Hazır pompalı almışız ama bu keyfi ben de yaşayayım şu. Mutfağa salona katmaya bayılıyorum açıkçası. Tabancayla kırılmayabilir. Kıralım, tamam, güzel. Burayı kırman ne işine yarayacak diye soracak olursam, bu arada pompalı mermimizi bitirmişiz. Yani bir şeyleri kırıyorken dikkatli olun, tamam mı? Pompalı merminizi de bir yandan bitirmeyin. İki bomb site'ını savunmak için çok güzel bir rotation alanına sahip oluyorsun, görüyor musun? Aynı zamanda bir shield
tarzı bir şey kurarsan şu bölgeye, buradan eğilerek şu şekilde pikleme şansın var. Zaten shield'ın üstündeki camlardan görebileceksin şu tarafını. Aynı zamanda buraları da reinforce'larsın güzelce. Senin için korunaklı güzel bir alan olur. Ama buraları reinforce'laman çok da, hani şu ikisi önemli de şunlar o kadar önemli değil. Çünkü zaten buraya barikat kuracaksın ve buradan içeri rakibin girmesini istemiyorsun. Rakip girerse buradan içeri şu odaya girip yine aynı şekilde seni tehdit altına sokma ihtimali var. Burada ana kapı biliyorsun. Ana kapının bu tarafına bir pusu kurabilirsin. Buralarda bekleyerek, ama drone seni yakalayacaktır. Muhtemelen drone gezdireceklerdir. Bu window'dan biri girmek ister. Belki onu öldürmek için hani bir fırsat kollayabilirsin. Buradan ya da aynı şekilde ana kapıdan giren birini. Buralarda bekleyebilirsin. Site'ın içinde çok beklemeni zaten tavsiye etmediğimden bahsetmiştim. En azından bir tarafı kontrol altına alabilirsin. Mesela dördü de takım arkadaşın, ama takım arkadaşlarının dördü de yani senin herhangi bir şekilde arkadaşın değil. İletişimde değilsin, konuşmuyorsun. Başka bir dilleri var falan filan. Onlar nereye dağıldı? Şöyle bir bak. Site'da kal. İki site'ın arasında kal. Şöyle bir göz at. İşte hangisi nereye gitti? Nereye gidersem takımın daha kuvvetli olmasını sağlarım diye düşün. Ne taraf eksikse o tarafa doğru yardıma koş açıkçası. Sana bu tavsiyede bulunabilirim. Ardından üstümüzdeki duvarlar. Görmüş olduğun gibi kırılabilir, füzlanabilir duvarlar. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Aynı şekilde burada da öyle ve burada da öyle, görmüş olduğunuz üzere. Ve burada da öyle. Yani buralarda fuse bol bol başına gelebilir. Sesleri iyi dinle. Mümkünse büyük bir headset tak ve nereden geleceğini duyabil. Bir fuse geldiği anda işin biter. Açıkçası kaçamazsın. Fuse'un bir bombası önüne düştüğü anda bitti. Mutlu son. O yüzden erkenden kaçmaya bakabilirsin. Erkenden kaçmak senin işine yarayacaktır. Onun dışında neden Pulse aldık biliyor musunuz? Şu şekilde sürekli bir şekilde takipte olabilirsin. Şöyle reinforce'ları kırmadılar. Buradan sürekli takipte olabilirsin. İşte adamlar buradan geldi usta diye haber verebilirsin diğer takım arkadaşlarına. Ve şöyle gittiler. O zaman ne yapacaklar? Bu camı oynama şansları, ihtimalleri var. Sen burada da aynı şekilde takipte kalabilirsin. Ve şuradan rahatça takip edebilirsin. Tabi tepende herhangi bir sıkıntın yok ama şuradan bir fuse atılırsa seni öldürme ihtimali yüksek. Ona dikkat etmen lazım. Ama rahatlıkla hem takımına info vermek açısından hem de gelen bir kişiyi sen öldürebilirsin. Baktın orada biraz fazla durdu adam. Direkt tabancayı çekiyorsun, bakıyorsun ve vurduğu anda ateş ederek rahatlıkla öldürüyorsun. Artık bu arada bu camların arkasını göstermeme gerek yok. Zaten ana kapı olduğunu falan biliyorsunuz. Buraları bol bol gösterdik. Kameraların yerlerini biliyorsunuz. Onun dışında bahsedebileceğimiz şeyler. Çok da bir şeyimiz yok aslında. Buraya mirrorlı bir cam yapabilirsin. Bak bu güzel olabilir. Onun dışında buranın kontrolünü ele almalısın. Özellikle bu odanın kontrolünü. Bu odada herhangi bir sıkıntı yaşanırsa, bu oda kalabalık olursa senin başın ciddi sıkıntıya giriyor. Bu odada durabilirsin ama hiç kesinlikle reinforce'luysa ve elektrikliyse dur. Değilse durmanı tavsiye etmem çünkü örneğin Fuse'un G slotuna aldığı herhangi bir hard breach bile reinforce'u patlatacak ve rahatlıkla aşağıyı görebilecek hale gelecek. Yani başın belaya girecek. Burada durman neye yarayacak biliyor musun? Sürekli bir şekilde buradan info alırsan ve rakip geldiği anda vurursan takımını öne taşımış olacaksın. Onun dışında yine üst kat kontrolünün ne kadar önemli olduğundan bahsetmeme gerek bile yok bence. Görmüş olduğunuz üstte üst kat full tahta ve üst katı ne kadar kontrol edersen, örneğin buradaki reinforce'u gelip buradaki hatch'i hızlıca gelip reinforce'larsan takımının hayatını kurtarmış olacaksın. Aynı zamanda buralarda bir yere, ufak bir yere, işte mesela nereye? Şu tarafa yere yatarsan, sallıyorum şöyle yatarsan. Yani sen bulacaksın bu taktikleri. Burada taktik bulmak çok kolay. Her yere yatabilirsin. Şuraya bile yatabilirsin açıkçası. Direkt
buradaki rakiplerini elersen eğer direkt oyunu kazanırsınız, ben size söyleyeyim. Burayı eğer kontrolün altında tutarsan, iki bomb site'da fuse atılmasını, işte yukarıdan sledge'le tavanın kırılmasını falan engellemeye başarırsan, hatchlerin güvenliğini sağlarsan oyunu kazanacaksın kanka. Yani %80 ihtimal verebilirim sana. Aşağıdaki arkadaşlarının böyle eğiminin falan çok kötü olması lazım ki oyunu kaybetsinler. Ya da böyle uyuyor falan olmaları lazım, anlıyor musun? Onun dışında çok da bahsedilecek bir şey yok. Ben bu site'ı biraz kısa da tutabilirim. Çünkü aşağıdaki site'ların neredeyse hepsi aynı şeyleri kullanıyor, taktikleri kullanıyor. 3 tane site gördük. 3 site'da da işte birer tane cam var. Genel olarak işte bir tane reinforcelaman gereken dışarıya açık bir alan var. Onun dışında genel olarak aynı. Yine buradaki üstünlüğü koruman lazım. Yine bu merdivenin güvenliğini sağlaman lazım. Yine buradan gelecek rakibe karşı dikkatli olman lazım. Aslında yine şeklinde ilerliyoruz. O yüzden bu site'i biraz daha kısa tutabilirim. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım beğenmişsindir. Bilmiyorum ne kadar faydası oluyor size ama faydası oluyorsa bir nebze bile benim için ne mutlu. Yine diğer bir rehber videosunda görüşürüz diyelim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Blutgrätschereien, scheiß auf dein Videobeweis. No defense, 99 Pace, nächstes Tor ist safe.